Merhabalar, iyi günler. LTS Bilişim'in düzenlemiş olduğu Bilişim Vitrini kanalımıza hoş geldiniz. Geçen anlattığımız gibi her konuda IT tarafında, sizin bilişim teknolojileri tarafında ilginizi çeken ve kullandığınız veya kullanmanızı tavsiye ettiğimiz konularda sizlere küçük, kısa sunumlar yapmak istedik, paylaşımlar yapmak istiyorduk. Bunlardan bir tanesini aslında düzenledik bugün de. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk Serhat. Teşekkürler bu arada bu yoğunlukta zamanını ayırdığın için. Geçenlerde bir sunumda duyunca hemen bu konuda üzerinde durmamız gerektiğine inandım. Çünkü müşterilerden gelen tepkiler, sorular da bu aslında konuda. Evet, bir kulak doygunluğumuz var ama yeterli olmadığı konusunda bir izlenim oluşturdu. Bu nedir? Şimdi sen de biliyorsun senelerdir benzeri işlemleri yapıyoruz. Nedir? Bilişim teknoloji kısmında data center olsun, uç kullanıcılar vesaire muhakkak bir değişiklik gerektiğinde bir administrator yetkisi gerekiyor. Ve bu arkadaşlara ben administrator yetkisi mecburen veriyorum. Bu işlem saatler sürebiliyor, 2 dakikada sürebiliyor. Saatler sürerse ne yaptığını ben takip edemiyorum doğal olarak. Bunları izleyebileceğim, kısıtlayabileceğim bir ortam nedir? Aslında bu ortamın genel olarak bir ismi var. Uluslararası diliyle PAM diyoruz. Privileged Access Management. Ayrıcalıklı erişim yönetimi olarak Türkçe'ye çevirmek mümkün. Aslında sistem admini dediğimiz ayrıcalıklı yetkilere, güvenlik seviyelerine sahip kullanıcıların sistemlerimize, sunucularımıza, ağ cihazlarımıza erişirken kullandıkları üst seviye yetkilerin denetlenmesi olarak kısaca açıklayabiliriz. Bu denetlemeyi yaparken de kullanıcıları belli ölçüde denetlememiz mümkün. Bir ve en çok istenen şeylerden bir tanesi kurumlar tarafından. Kurumdaki sistem yöneticisi kişi birebir 7/24 o kişiyle aynı süreyi aynı anda aynı odada geçirmek zorunda değil. Çünkü işi var ve bu işi sonucunda oradan ayrılması gerekebilir. Kafasının rahat bir şekilde o sistem admininin yaptığı şeyleri takip edebilmesi gerekiyor ki sonunda bir kayıt alabilsin. Herhangi bir sıkıntı yaşadığında bunları ortaya çıkarabilsin. Bu yüzden birinci talep, aslında en çok gelen talep, ya şu andaki oturumda bu sistem yöneticisi arkadaş acaba ne yapıyor? Hani bir mekanizma olsa da onun yaptıklarını kayıt altına alsak şimdi diye başlıyor aslında. Bir şey tanesi buradan başlıyor. Güzel bir şey söyledim. Merak ettim. Muhtemelen vardır bu. Kayıt altına deyince gerçekten bir video kaydından mı bahsediyoruz? Veya mesela ikinci soruda şu, video kaydını alıyorum ama adam orada yazdığı mesela sudo komutunu çalıştıramasın gibi bir kısıtlama da verebiliyor. Evet, aslında hani video kaydı almak istesem ne yaparım? Bir uzaktan yönetim ara birimi, Teams gibi, Zoom gibi, işte Google Meet gibi bir ortamda gene kayıt altına alabilirim. Ama şöyle de bir sıkıntım var. Senin de dediğin gibi bu benim istemediğim bir komutu çalıştırmak ya da o sunucu üzerinden başka bir yere gitmek ya da o sunucuda benim istemediğim bir dosyaya erişmesine de engel olabilmem lazım. Eğer buna engel olabiliyorsam işte o zaman normal uzaktan toplantı protokolleri dışında bir şeyler yapmış oluyorum. Yani ayrıcalıklı erişim yönetimini tam o noktada devreye sokuyorum. Hem kayıt alıyorum hem de kullanıcının o kayıt aldığım protokoller içinde benim istemediğim bazı komutları yazarak başka sunuculara gitmesine engel olabiliyor. İkinci olarak yaptığım şey ayrıcalıklı erişim yönetiminde bu. Güzel. Aslında oldukça ilginç geldi. Bu durumda farklı yöntemlerde de kullanabilirim gibi geldi. Nasıl? Mesela normalde günlük bakım hizmeti ama bazı yerlerde adam saat hizmeti veriyor. Adam saat hizmetinde bu adamın ne yapıyor, gerçekten bir iş yapıyor muydu da takip etme durumu bile olabilir aslında bu sistem. Aslında şöyle şeyleri de çok yaşadık günümüz süreçlerinde. Kullanıcı yetki veriyorsunuz ve erişim yetkisini arttırıyorsunuz. O kişi daha yüksek saat çalışıyormuş gibi de orada oturup hiçbir şey yapmadan aslında ya da internette surf yapar. Sadece size iş yapıyormuş gibi görünebilir ve size ekstra parayla charge edebilir, ekstra para yazabilir size. Buna da engel olabilmek için gerçek anlamda o yaptığınız işin ne kadar süreceğini bilmiyorsanız direkt bu video kayıtlarından ve sisteme ne kadar süre işgal ettiği bilgisinden yola çıkarak gerçekte ne kadar size hizmet verdiğini de tespit etmiş oluyorsunuz. Çünkü yapılan bütün klavye ve mouse girişlerini bu tarz programlar logladığı için gerçek anlamda sizin için ne kadar çalıştığını da tespit etmiş oluyorsunuz. Çok güzel. Peki şimdi tabii ki şu soru geliyor aklıma. Bir arkadaşa bir IP'ye erişim hakkı verdim. Adam girdi o IP'den başka bir yere gitmesi gerekiyor. Hani engelledim ama belli zaman aralıklarında senden şu IP'lere de gitmek istiyorum gibi bir istemde bulunabiliyor mu o sırada? Aslında bu üçüncü özellik. Kullanıcı benim ona verdiğim yetkiler dışında bir yere gitmek istiyorsa ya da bir protokol çalıştırmak istiyorsa ben istiyorum ki benden onay alsın. Dolayısıyla çok basit bir web arayüzü üzerinden bu yaptığınız işlem ekstra bir yönetici onayına ihtiyaç duyuyor deyip size bir onay bilgisi formu gönderiyor. Siz de o formu onayladıktan sonra belli bir süre için 1 saat, 2 saat sizin belirleyeceğiniz gene bir süre için o ilgili gitmek istediği yerlere de
istediği protokoller üzerinden erişimine izin vermiş oluyorsunuz ve gene kaydediyorsunuz. Oldukça güzel. Şimdi kayıt deyince genellikle biraz önce söylediğim gibi Teams vesaire konuları aklıma geldi. 2 saat kaydedersem kaç megabayt, kaç gigabayt yiyeceğim? Kaydı orada görüntülerden, ekran görüntülerinden çok yüksek bir şekilde sıkıştırma kullanarak yaptığı için son derece düşük bir kayıt. Bununla ilgili kayıtlarımız var ve uzun saatler boyunca kaydetsek de kapasite olarak çok büyük kapasitelere çıkmıyoruz. Çünkü çok ciddi bir sıkıştırma algoritması kullanılıyor ve aslına bakarsanız normal bir video kaydından çok daha düşük seviyelerde datayı saklama şansımız oluyor. Doğal olarak tabii ki her bir adım bir maliyet olduğu için o yüzden merak ettim açıkçası, onu sordum. Bunun haricinde peki PAM'lar arasında, bu Privileged Access Manager'lar arasında farklar ne olabilir? Yani şimdi mesela geçen anlattığın için bu soru geldi aslında, açıkça sormamın nedeni oydu. Ben A makinesine erişim yap dedim. Adam A makinesine erişti ama A makinesinden de B makinesine giderse. Evet, o gerçekten birçok PAM üreticisinin yapmakta güçlük çektiği bir şey. Çünkü gerçek anlamda orada yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Ama hani bizim burada anlatacağımız detaylarını ileride vereceğimiz çözümümüzde biz kurallar yazıp o sunucu üzerinden başka bir sunucuya gitmesini o protokol için tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Yani bir firewall kuralı yazar katılıkta bir kural yazıyoruz ve PAM çözümümüz o kullanıcının o sunucu üzerinden başka bir sunucuya gitmesine tamamen engel olabiliyor. Sen anlattıkça başka sorular geliyor aklıma tabii. Şimdi Murat, tabii ki bu kadar şey bahsedince birazcık daha belki teknik olacak ama aklıma başka bir soru daha geldi. Hangi protokollerle ulaşabiliyorum? Özel bir yapı gerekiyor mu benim buna ulaşmam için? Temel uzaktan yönetim protokolleri dediğimiz işte Microsoft'un Remote Desktop protokolü, daha çok Linux sunucular ve firewall ve switch konfigürasyonlarında kullandığımız SSH gibi protokolleri kullanabiliyoruz. Bu protokoller üzerinden yapılan işlemlerin hepsini kayıt altına alabildiğimiz gibi oturum üzerinden geçen komutları ve klavye mouse hareketlerinde logladığımız için adamın yazdığı herhangi bir kelimeyi çok rahatlıkla yakalayıp engelleyebiliyoruz. Peki sevdiğin PAM uygulamalar arasındaki listede hangileri var? Valla dünya liderleri arasında bizim de çoklukla sattığımız ve kurduğumuz ürünlerin başında aslında Valix geliyor. Valix Fransız menşeili bir çözüm ve Gartner sihirli kuadrantta sağ üst köşe dediğimiz noktada, yani en çok kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Aslına bakarsanız Valix'in bu işlemleri yapan ürünlerini diğerleriyle karşılaştığımda şöyle enteresan bir şey görüyorum. Diğer üreticilerin ürünleri en azından 3 hatta bazen daha fazla ürün gerektirirken Valix'i aslında tek bir sunucu ile kurup konfigüre edip aktif hale getirmek mümkün oluyor. Bir de yani diğer üreticiler İşletim sistemi olarak ağırlıklı olarak Windows kullanıyorlar. Windows'ta malum biliyorsunuz hani güvenlik açığı konusunda maşallah bol malzeme çıkaran bir işletim sistemi. Dolayısıyla bu tarafta güvenli Linux işletim sistemi kullanıyor Valix. Dolayısıyla da hani güvenlik açığı ve atak yüzeyini iyice düşürüyor. Bu yüzden de aslında bize bir takım avantajlar sağlıyor. O da aslında not etmekte fayda var. Şu an parasal kısmına çok girmek istemesem de lisanslamasını merak ediyorum. Lisanslaması nasıl yapılıyor? Şimdi Valix'te farklı lisanslama modelleri var. Genelde oturum bazlı ya da kaynak bazlı lisanslama yapılabiliyor. Burada Valix'in bu ayrıcalıklı erişim yönetimi PAM çözümüne ek olarak getirdiği aslında bir değişik yazılım daha var. Genellikle çoğu ortamda insanlar aslında bir uygulamanın bir başka uygulamaya erişimini denetlemek ister ve biz de bir uygulamanın bir başka uygulamaya erişimini sağlamak için uğraşırız. Bunun için de bir sürü konfigürasyon yaparız. İşte firewall kurarız, access point'ler kurarız, birçok şey yaparız. Aslında bunu yapmanın kolay bir yolu daha var. Biz tüm yaptığımız bu işlemleri HTML5 tabanlı bir browser içinden yapıp uygulamayı güvenli şekilde sanallaştırabilirsek eğer bu kadar kompleks mimarilere gerek kalmadan da uygulama güvenliğini sağlayıp uygulamayı güvenli bir şekilde diğer uygulamaya ve kullanıcılara açmamız da mümkün. Peki şimdi senin için basit de olay. Merak ettim, bu kayıt olayından bir başlasak. İlk önce hani nasıl kaydediyor? Hakikaten sen bunları söylüyorsun ama görmekte yarar var. Ben görmeden çok iyi algılayamıyorum çünkü. Nasıl kaydediyor hakikaten? Bunu yapmak için hani en güzeli baştan başlayarak bir kurulumu nasıl yapıyoruz onu göstermek lazım. Kurulum gayet kolay. Bir ISO dosyası sanallaştırma formatında bir dosya indiriyoruz ve o dosyayı açıyoruz ve sanal makinemize gösteriyoruz. Sanal makinemizi açıp dosyayı oluşturduktan sonra Valix'in bu çözümünü, temel kurulumunu yapmış oluyoruz. Konfigürasyon ve detaylı adımları görmek istersek aslında notebook'umuzdan bunu en güzelinde bağlanıp yapalım. Ne dersin? İşte aslında onu görmek istemiştim. Şunu merak ediyorum, hani bu kadar kolay deyince gerçekten 2 saniyede başlayan bir sistemden bahsediyoruz yoksa arkada bir hazırlık mı gerekiyor? O yüzden aslında bunu görmekte yarar var diye düşünüyorum. Doğru. O hazırlıklarımızı aslında kurulum aşamasında, kurulum bölümümüze geçtiğimizde beraberce yapalım. Merhabalar. Valix kurulumu için hazırlandık.
Bu kurulumumuzda Volix'in Bastion modülünü kuracağız. Bunun için üretici web sitesinden indirdiğimiz sıkıştırılmış dosyamızı açtık. İçinden bir VMware ortamları için uyumlu olan bir OVA dosyası geldi. OVA dosyasını şu anda kuruluma hazır hale getirdikten sonra sanal makine yöneticimiz olan Virtual Center server'ımıza bağlanıyoruz. Burada kaynak olarak nispeten daha iyi olan kaynaklardan